Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir kış keki tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi kekimiz son derece lezzetli, garantili ve tam ölçülü bir tariftir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kekimiz havuçlu, tarçınlı, cevizli, son derece besleyici bir tarif. Yapımına geçelim. İyi seyirler dilerim. Yapımına ilk önce kalıbımızı katı yağ ile yağlayarak başlıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece girintili çıkıntılı bir kalıbım var. O yüzden ben her tarafını güzelce yağladım. Yağladıktan sonra kalıbımızı, kekimizi yapana kadar buzdolabına bırakacağız. Yapımı için öncelikle oda sıcaklığında 4 adet yumurta kullandım. Benim yumurtalarım orta boydu. O yüzden 4 tane kullandım. Büyükse lütfen 3 yumurta kullanın. Ve 1,5 bardak 200 milim klasik bardaklarla 1,5 su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. Bu kekte süt ve yoğurt yok arkadaşlar. Güzelce köpük köpük olana kadar çok iyi bir şekilde çırpıyoruz. Kekilerin 2 tane önemli noktası var. Birincisi güzel çırpmak, yani şeker ve yumurtayı güzelce çırpmak. İkincisi de pişirme aşaması. Ve kullandığımız tüm malzemelerin de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Çırpma aşamasını çok fazla kesmek istemedim. Biraz hızlandırdım. Üşenmeden çok iyi çırparsak harika sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi çırpma aşaması bitti. Böyle gördüğünüz gibi açık bir renk aldı. Böyle köpük köpük çok güzel bir şekilde çırptık. Üzerine hemen 1,5 bardaktan sıvı yağımız var. Bunu da ilave ediyoruz. Ve mikseri çalıştırmadan şöyle kabaca bir karıştırdım ben. Yağımızı da karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Son derece de kolay bir kek. Havuçlu kek yapmak isteyenler biraz böyle çekiniyorlar ama bu tarif garantili, yani deneyebilirsiniz. İki çay kaşığı tarçınımız vardı. Onu ilave ettikten sonra 2 su bardağı da unumuz var. 2 su bardağın unun içerisine de 2 çay kaşığı kabartma tozu, 2 çay kaşığı da karbonat ilave ediyoruz ve elekten geçirerek harcımızı tekrar karıştıracağız. Ben açıklama kısmına tam ölçüleri de vereceğim. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Ben kek kalıbı kullandım fakat düz tepsiye, borcama da dökebilirsiniz. O şekilde de gayet güzel sonuçlar aldım ama bu defa kalıpta yapmak istedim. Unumuzu ilave ettikten sonra mikserimizin düşük ayarında bütün malzeme birbirine geçene kadar karıştırdık. Çok fazla da karıştırmayalım bu aşamada. Sonrasında 3 tane büyük boy havuç rendeledim. Ben yaklaşık 3 su bardağı oldu. Gene klasik ölçüyle onu da ölçtüm ama havuçlarınız küçükse 4-5, yani 3 su bardağı olana kadar rendeleyin. Ve bir miktarda evde fındık vardı. Ben fındıkları böyle iri bir şekilde kırdıktan sonra onu da ilave ettim. Ceviz ilave edebilirsiniz. Hiçbir şey ilave de etmeyebilirsiniz. Yani sadece havuçla da yapabilirsiniz. O şekilde de yapıyorum. Yine çok güzel oluyor. Bundan sonra artık mikser kullanmıyoruz. Çırpıcımızla bütün malzeme birbirine geçene kadar karıştırıp hemen kalıbımıza döküyoruz. Kalıbı da şöyle birkaç kere yere vuralım ki hava kabarcıkları da çıksın. Ondan sonra da arkadaşlar benim fırınım çok yavaş pişiriyor. O yüzden ben 180 derecede önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirdim.
Ama eğer fırınınız hızlı pişiren bir fırınsa 170 hatta 160 derecede de pişirebilirsiniz ve yaklaşık 55 dakika pişirme süresi var. Böyle içini çeke çeke ve çok yavaş pişmesi gereken bir kek. Ve kekimiz pişmeye hazır. Şimdi pişmiş halini de görüyorsunuz. Son derece güzel bir kek oldu. İçi böyle nemli oluyor. Kuru bir kek asla değil. Yumuşacık bir kek. Hatta ertesi gün daha da yumuşak bir hal alıyor. Kekimize birkaç yerine kürdan batırdık. Kürdanımız temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Ve işte beklenen o an geldi. Kalıptan çıkarıyorum keki. Bakın ne kadar güzel kabarmış ve çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Tariflerim garantilidir arkadaşlar. Beğenmediğim hiçbir tarifi kesinlikle yayınlamıyorum. Yayınladığım her tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben çok fazla havuçlu kek tarifi yaptım fakat en çok memnun kaldığım tarif buydu. İçinde süt ve yoğurt olmaması da benim için avantajlıydı. Şimdi keki dilimleyeceğim, servis edeceğim ve iç dokusunu size göstereceğim. Videonun sonlarına doğru yumuşaklığını falan da gösteriyorum arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bakın kekimizin içi de gayet güzel pişti. Hamurlaşma asla yok. Bakın bu şekilde kesilmiş halini de gösteriyorum. Starbucks keki de deniyor buna. Starbucks kekine en yakın tarif de bu arkadaşlar. Çatalla şöyle böldüğümüz zaman zaten yumuşaklığı gayet net bir şekilde belli oluyor. Yapın, yapın, yiyin. Öyle diyeyim size. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirim zillerini açarsanız yeni gelen videolarımdan da haberdar olursunuz. Kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle.